düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru tarihleri açıklandı. 14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ Sosyal Konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. TOKİ 250.000 konut başvuruları, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden ve E-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. E-Devlet başvuruları, 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan konut belirleme kurası ile belirlenecek. Sosyal konut geliştirme tarihinde ilk defa gençlere ayrı kontenjan uygulanacak dev projede ayrıca emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler için de kontenjan ayrımı devam edecek. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla daha çok dar gelirli vatandaşın projeden yararlanması için sosyal konutta başvuru bedeli 1000 liradan 500 TL'ye indirildi. Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin TC vatandaşı olması, proje il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması, TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama. İstanbul için aylık hane halkı gelirinin en fazla net 18.000 Türk Lirası, yurt genelinde 16.000 Türk Lirası olması, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç. Bir hane halkı adına tek başvuru yapılması. Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. Genç kategorisine 14 Eylül 1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir. Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak. Buna göre, vatandaşlar TOKİ başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No son hanesine göre yapacak. TC kimlik numarasının son hanesi, 0 olan vatandaşlar, 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar, 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar, 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar, 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar, 18 Eylül Pazar. 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar, söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek. Vatandaş gerekli şartlara sahip olup, olmadığını kontrol edecek. Aksi durumda başvurusu geçersiz sayılacak, başvuru yapacağı ildeki projedeki konut tipini belirleyecek. Daha sonra E-Devlet üzerinden ya da Halkbank ve Ziraat Bankası'na başvuru yapacak. Başvuruların kabul edileceği yer, projesine göre TC Ziraat Bankası AŞ, Halk Bankası AŞ'nin proje ilindeki yetkili şubeleri, projelerin bankası ekli listede belirtilmiştir. Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile birlikte, projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde, başvuru ve satın alma taahhütnamesi imzalayacaktır. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden, hak sahipliği, onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir. Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış, en az %40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait belge ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. E-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler. Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç, E-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler. Başvuru sahibi
E-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan, konut işyeri başvuru, hizmeti ile başvuru yapabilmektedir. Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır. E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru durumunuzu E-Devlet başvuru listesi ekranından takip edebilirsiniz. E-Devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir. E-Devlet üzerinden engelli ve emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir. E-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM-VB ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir. Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuruları sadece banka şubelerinden alınacaktır. Hak sahibi belirleme kurası, noter huzurunda, idare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Ki en az %40 engelli vatandaşlara, konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlara konut sayısının %20'si kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Genç vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Diğer konut alıcı adayları için idaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra idarenin internet sayfasında açıklanacaktır. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerin geri alabilecektir. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra idarece tespit edilen tarihte, konut belirleme kurası çekilecektir. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda, konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar idarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde bankada, sözleşme imzalanacak şubeler ilan edilecektir. Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Sözleşme imzalama aşamasında Nüfus Müdürlüğü'nden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge. Hane halkı gelirinin en fazla net 16.000 Türk Lirası, İstanbul için 18.000 Türk Lirası olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, başvuru tarihi itibariyle
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu, en az %40 engelli olduğuna dair belgeyi. Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belgeyi. Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı katma değer vergisi kanunu kapsamında geçerli katma değer vergisi oranı üzerinden tahakkuk edecek katma değer vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir. Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Gayrimenkul satış işlemleri özel hukuk hükümlerine tabidir. Yerel ve yatay mimari. 5 katı geçmeyecek. Sıfır atık uyumlu. Enerji verimli. İklim dostu malzemeler. Yenilenebilir enerji sistem. Emekliler %20, 50 bin konut. Gençler %20, 50 bin konut. Şehit yakınları, gaziler %5, 12.500 konut. Engelliler %5, 12.500 konut. Diğer vatandaşlarımız %50, 125 bin konut. Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. İstanbul'da 50 bin sosyal konut satışa sunulacak. Ankara 18 bin, İzmir 12.400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylesi bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2+1 konutlarımıza aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar, 3780 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vade ile yapılabilecektir. Hak sahiplerine konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre idarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından depreme dayanıklı olarak hazırlanan konutların 2 yıl içinde teslim edilmesi bekleniliyor.